Bir odaya giriyorsunuz. Kimse sesini yükseltmemiş. Her şey normal görün. Ama siz iki kişi arasındaki o gerilimi hissediyorsunuz. Birinin zoraki gülümsemesini, normal görünen ama içi boş olan o cümleyi ve kimseye söyleyemiyorsun. Çünkü nereden biliyorsun diye sorulacak. Çünkü fazla düşünüyorsun denilecek. Çünkü daha önce söylediğinizde kimse anlamamıştı. Bu bir süper güç gibi görünür dışarıdan. Ama içinde yaşayan bilir. Çünkü bu zihnin bir kapatma düğmesi yok. Her şeyi görüyorsunuz. Her şeyi hissediyorsunuz. Ve bunu taşımak zamanla inanılmaz derecede yorucu hale gelir. Eğer bu size tanıdık geliyorsa, bu video tam sizin için. Bugün başkalarının göremediklerini gören insanların kimsenin anlatmadığı iç dünyasına giriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ama özellikle üçüncü belirti, yıllardır kendinizi neden bu kadar yorgun hissettiğinizi tek cümleyle açıklayabilir. Neden böylesiniz? Şunu hiç düşündünüz mü? Bu yeteneği kimse size öğretmedi. Bir kitaptan okumadınız. Bir kursla geliştirmediniz. Kendiliğinden gelişti. Çoğu zaman çok erken yaşlarda, çok erken bir zorunluluktan hayal et. Yetişkinlerin ruh halinin her an değişebildiği bir ortamda büyüyen bir çocuk. O çocuk masum olamaz. Radar olmayı öğrenir. Kapı sesinden evin havasını anlar. Bir bakıştan ne geleceğini hesaplar. Hangi anda sessiz kalacağını, hangi anda gülümseyeceğini, hangi anda odadan çıkacağını içgüdüsel olarak bilir. Kimse ona bunu öğretmedi. Hayatta kalmak için kendi kendine geliştirdi. Ve zamanla bu radar o kadar hassaslaşır ki bir alışkanlığa dönüşür. Sonra bir reflekse, sonra kimliğin ayrılmaz bir parçasına. Yetişkin olduğunuzda artık fark bile etmezsiniz. Her ortama girdiğinizde otomatik olarak taramaya başlarsınız. Her insanla karşılaştığınızda otomatik olarak okumaya başlarsınız. Her konuşmada söylenmeyeni duymaya başlarsınız. Bu bir seçim değildir artık. Bu sizin bir parçanızdır. Bunu kapatmak istiyorsunuzdur bazen. Sadece normal hissetmek için. Sadece bir odaya girip hiçbir şeyi hissetmeden oturmak için. Ama kapatamıyorsunuzdur. Çünkü bu artık sizin bir parçanız. Ve bu video o parçanın içine gir. Belirti bir. Her ortamı otomatik olarak okuyorlar. Sıradan biri bir odaya girer. Orada ne olduğunu görür. Siz bir odaya girersiniz. Orada ne hissedildiğini görürsünüz. Bu fark küçük görünür ama sonuçları devasa. Bir toplantıdasınız. Herkes konuya odaklanmış. Ama siz aynı anda 10 farklı şeyi izliyorsunuz. Birinin sesi biraz farklı. Öbürü normalden az konuşuyor. Şu ikisi arasında söylenmemiş bir şey var. O köşedeki kişi gülümsüyor ama gülümsemesi gözlerine yansımıyor ve bunu durduramıyorsunuz. İstemiyorsunuz bile çoğu zaman. Ama zihin otomatik olarak çalışıyor. Bir aile yemeğindesiniz. Herkes sohbet ediyor ama siz masadaki her insanı aynı anda izliyorsunuz. Anneniz biraz gergin, kardeşiniz bir şeyi saklamaya çalışıyor. Babanızın sesi normalden biraz daha yüksek ve kimse bunun farkında değil. Sadece siz. Eve döndüğünüzde o toplantıdan değil, o yemekten değil, o ortamda hissettiklerinizden yorgun dönüyorsunuz. Çünkü siz sadece orada olmadınız. Her şeyi aynı anda işlediniz. Her enerjiyi taradınız. Her sessizliği duydunuz. Ve bu görünmez ama gerçek bir yorgunluk bırakıyor. Her gün, her ortamda, durmadan. Belirti 2, insanların söylemediklerini duyuyorlar. Biri size iyiyim diyor ama siz biliyorsunuz. İyi değil. Nasıl biliyorsunuz? Açıklayamıyorsunuz. Sadece hissediyorsunuz. Sesi biraz düz, gözleri biraz boş, cümlesi biraz kısa. Normalden biraz daha hızlı geçiştirdi ve çoğu zaman haklı çıkıyorsunuz. Biri sizi övüyor ama siz övgünün arkasındaki niyeti hissediyorsunuz. Gerçek mi? Yoksa bir şey mi istiyor? Biri özür diliyor. Ama siz o özrün gerçek bir pişmanlıktan mı yoksa durumu yatıştırmak için mi söylendiğini hissediyorsunuz. Ve bu yetenek ilişkilerde çok değerlidir. İnsanlar yanınızda anlaşıldıklarını hisseder. Çünkü siz gerçekten görüyorsunuz, gerçekten dinliyorsunuz, gerçekten ilgileniyorsunuzdur. Ama bir bedeli var. Bazen görmek istemediğiniz şeyleri de görürsünüz. Birinin gerçek niyetini, bir ilişkideki derin kırılmayı, bir dostluğun yavaş yavaş bitmekte olduğunu, bir konuşmanın aslında bir veda olduğunu ve o gördüklerinizi ne yapacağınızı bilemezsiniz. Söyleseniz inanılmazsınız. Fazla düşünüyorsun derler. Her şeye anlam yüklüyorsun derler. Söylemesen içinizde taşırsınız. Sessizce, yalnızca, ta ki o gördüğünüz şey gerçek olana kadar. Ve o an geldiğinde biliyordum dersiniz içinizden. Ama kimseye söyleyemezsiniz bunu da. Belirti 3. Başkaları için duygusal dengeleyici oluyorlar. İnsanlar yanınızda olmaktan hoşlanır. Bunu hissedersiniz. Zor günlerinde sizi ararlar.
Ağlamak istediklerinde yanınıza gelirler. Karar veremezdiklerinde görüşünüzü sorarlar. Kaybolduklarında sizi bulur ve siz hep oradadırsınız. Dinliyorsunuz, anlıyorsunuzdur, taşıyorsunuz. Çünkü göremezsiniz ki. Birinin acısını hissedince kendinizi geri çekemiyorsunuz. Uzak kalamazsınız ama kimse sormaz. Peki ya siz? Siz de yoruluyorsunuz, siz de taşıyorsunuz, siz de kırılıyorsunuz bazen, siz de anlaşılmak istiyorsunuz. Ama çoğu zaman sıra size gelmez. Çünkü siz güçlüsünüz, siz anlarsınızdır, siz taşırsınız. Bu böyle bilinir, bu böyle kabul görür ve siz de bunu kabul edersiniz. Ama zamanla başkalarının duygusal yükünün kabına dönüşürsünüz. Farkında olmadan, yavaş yavaş ve bir gün kendinizi tamamen boşalmış hissedersiniz. Vermek istiyorsunuzdur ama verecek bir şey kalmamıştır. Ve o boşluğu kimseye anlatamıyorsunuzdur. Çünkü güçlü olan sizsinizdir. Çünkü anlayan sizsinizdir. Çünkü herkes size ihtiyaç duyuyordur. Ve siz hala oradadırsınız. Boş olduğunuzu hissederek ama hala vermeye çalışarak. Belirti 4. Yalnızlık içlerinde çok farklı hissettiriyor. Kalabalık bir ortamdalar. Herkes gülüşüyor, sohbet akıyor. Müzik var, kahkahalar var. Ama siz hafifçe kendinizden uzaklaşıyorsunuz. Oradasınız. Gülümsüyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur belki. Ama içinizin bir köşesinde o tanıdık his var. Kimse gerçekten ne düşündüğünü söylemiyor. Bu konuşmalar hep yüzeyde kalıyor. Buradaki kimse benim gördüklerimi görmüyor. Buradaki kimse benim hissettiklerimi hissedemiyor. Ve bu his sizi suçlu hissettirir bazen. Nankör müyüm? Çok mu şey istiyorum? Normal insanlar böyle hisseder mi? Hayır. Nankör değilsiniz. Çok şey istemiyorsunuz. Sadece gerçek bir bağlantı istiyorsunuz. Gerçekten görülmek istiyorsunuz. Gerçekten anlaşılmak istiyorsunuz. Yüzeyin altına inebilecek biriyle konuşmak istiyorsunuz. Ve eve döndüğünüzde o kalabalık gecenin ardından kendinizi daha da yalnız hissediyorsunuz. Bu yalnızlık dışarıdan gelmez, içeriden gelir. Gerçekten görülememenin yalnızlığıdır. Gerçekten anlaşılamayanın yalnızlığıdır. Ve bu belki de en ağır yüktür. Çünkü kimse göremez onu. Sadece siz taşırsınız. İçinizde, sessizce. Belirti 5. Zihinleri hiç durmuyor. Gece yatıyorsunuz. Ev sessiz. Herkes uyudu. Ama zihin hala tam gaz çalışıyor. Bugün birinin yüzündeki o ifadeyi analiz ediyor. Ne demek istedi acaba? O bakış neydi? O cümleyi neden öyle kurdu? Sabahki bir konuşmayı tekrar oynuyor. Şöyle deseydim daha iyi olurdu. Neden öyle bir şey söyledim? O an ne düşünüyordu acaba? Hiç yaşanmamış senaryolar üretiyor. Ya o böyle dese ne derim? Ya bu olursa nasıl tepki veririm? Ya yanlış anlamışsam saat 2 oluyor. Hala aynı yerde. Saat 3 oluyor. Hala aynı yerde. Sabah kalkıyorsunuz. Yorgun. Ama kimseye açıklayamıyorsunuz neden. Çünkü dışarıdan her şey normal görünüyor. Ama içinizde o zihin hiç durmuyor. Ve en çok yoranı şu soru, ben mi fazla düşünüyorum? Hayır, fazla düşünmüyorsunuz. Sadece başkalarının göremediği şeyleri görüyorsunuz. Ve bunu taşımak görünmez. Ama gerçek bir yorgunluk bırakıyor. Her gün, her gece, durmadan. Peki ne yapılabilir? Bu yeteneği kapatamazsınız. Kapatmanıza da gerek yok. Ama her şeyi taşımayı bırakabilirsiniz. Birincisi, her şeyi çözmeye çalışmayın. Birinin içinde ne olduğunu gördünüz. Bu onu çözme sorumluluğu size ait değil. Görmek başkadır. Taşımak başkadır. Çözmek başkadır. Siz gördünüz. Bu yeterli. Geri kalanı onların sorumluluğu. Her acıyı kendi acınız gibi hissetmek sizi tüketir. Ama onlara da yardımcı olmaz. Çünkü boşalmış bir kaptan kimseye bir şey veremezsiniz. İkincisi, kendinizi de okuyun. Başkalarını bu kadar iyi okuyorsunuz. Peki kendinizi ne zaman okudunuz? Ne hissediyorsunuz şu an? Ne istiyorsunuz gerçekten? Ne sizi bu kadar yoruyor? Neye ihtiyacınız var? Bu sorular garip gelebilir. Çünkü hep dışarıya baktınız. Hep başkasını okudunuz. Kendinize bakmayı unuttunuz. Ama içeriye bakmayı öğrenmek her şeyi değiştirir. Çünkü yıllarca herkesi gördünüz. Şimdi kendinizi görme zamanı. Üçüncüsü, doğru insanları bulun. Herkese açılmaya çalışmayın. Çünkü herkes göremez. Herkes anlamaz. Ve her denemede hayal kırıklığı sizi daha da içe kapatır. Ama şunu bilin, sizi gerçekten görebilecek insanlar var. Sizi gerçekten anlayabilecek insanlar var. Bir ya da iki insan yeterlidir. O insanları bulduğunuzda yıllarca taşıdığınız o yalnızlık bir anda hafifler. Başkalarının göremediklerini görmek bir armağandır. Ama aynı zamanda çok ağır bir yüktür. Ve kimse bunu anlatmaz. Kimse bu ne kadar yorucu olmalı demez. Kimse sen de dinlenmeyi hak ediyorsun demez. Şunu bilin, bu yeteneğiniz bir kusur değil. Sadece henüz doğru yöne akmamış derin bir güç. Ve o güç doğru yöne aktığında hem size
hem etrafınızdakilere inanılmaz bir şey katar. Eğer bu videoda kendinizi gördüyseniz yorumlara sadece "bu benim" yazın.